Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Diablo 4 sezon 8'de hangi karakteri oynamalısınız, hangi build'leri oynamalısınız onun bilgisini vereceğim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Ben sizin için araştırma yaptım. PTR'da hangi build'leri yapılmış ve şu güncelleme notlarına baktım. Sizler için en uygun olan en iyi build hangisi onu söyleyeceğim. Bir de ekstradan en sonda bir STR tablosu yapacağız sizlerle beraber. Şimdi hızlıca başlayalım. İlk önce Rogue'dan başlıyoruz. Sezon 8'de Rogue'da Potion Trap build'i olacak. Hani bu build güçlü olacağını düşünüyorum. Zaten yeni bir unique item var Potion Trap üzerine. Ve bu build PTR'da da ben denedim. Gerçekten güzel build'ti. Zaten burada da adam Potion Trap build'ini yapmış. Potion Trap demeyeyim de direkt tuzak build'ini yapmış. Tüm hepsini eklemiş. Ve gördüğünüz üzere pit yüzü yapıyor arkadaşlar. Rogue bu şekilde. Şimdi geçelim diğer karakterimize. Bu kimmiş? Bu Necromancer'mış. Şimdi Necromancer'da bu adam Gölge Maraz build'ini yapmış. Ekstradan Necromancer'da iki build çeşidimiz var. Ona da geleceğim. Ama öncelikle şuna değinmek istiyorum. Gördüğünüz gibi şu adamın etrafında dönen bir boss gücü var. Görüyorsunuz. Bunu her karakterde muhtemelen göreceğiz. Çünkü bu boss gücü gerçekten çok güçlü bir yetenek. Ve zamanla hasar veriyor ve zehir hasar veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Adam da burada Gölge Maraz'la beraber hem zamanla hasarını iyice güçlendirmiş. Ekstradan bu boss gücüyle beraber iyice birbirini kombolamış ve güzel demeçler çıkarıyor ve burada pit 105'i dönüyor. Görüyorsunuz. Şimdi Necromancer'da iki build'den bahsetmiştim. Necromancer'da ilk önce burada kanlı kargı build'i yapılabilir. Burada gelen güncellemede şu şekilde. Önceden düşmanların üstünde kanlı kargı kalıyordu. Bu build'i yapanlar varsa Necromancer için. Ve %80 hasar veren bir kan mırzağı fırlatıyorduk. Ve düşmanlar delip geçtiğinde ilkinden sonraki düşmana %10 daha az hasar veriyordu. Şimdiki hali ise düşmanlara 3 saniye kalan ve düşmanların diğer tüm mızraklı hedeflere %80 hasar veren bir kan mırzağı fırlatıyoruz. Ve kan mırzağı bir düşmana isabet ederse %100x daha fazla hasar verir ve mızraklı etkiyi çevredeki başka düşmanlara da uygular. Şimdi bu build yapılabilir. Şimdi bu build aşırı güç hasarıyla beraber gerçekten mükemmel damage'ler çıkartabiliyorsunuz bu build'de. Yani bu build güçlü olacağını ekstradan bir yapılacak bir build olarak düşünüyorum. Bir de minyon build'i yapabilirsiniz Necromancer'da. Neden? Şöyle bir güncelleme var. Burada diyor ki işte aktif minyon başına %100 saldırı hızı ve arttırılmış hasar verirmişiz önceden. Şimdi ise yine aynı şekilde %100 saldırı hızı ve hasar veriyoruz. Ama minyonlarımızın bir tanesi ölürse 3 saniye boyunca minyonlarımız öfkelenir ve %20x daha fazla hasar verir. Böyle bir güncelleme var. Ekstra şeyleri de var tabii ki de. Hani bu iki build'i de yapabilirsiniz Necromancer için. Şimdi devam edelim. Burada barbarımız var. Barbar'da ise Rob Ultimate Barbar yapmış. Yani sürekli ulti basarak damage ve hasar çıkartabiliyor. Barbar'da ekstradan Whirlwind ve Hammer build'leri de yapabilirsiniz. Şimdi Barbar konusunda hani pek bir bilgim yok. Bunu çoğu kişi biliyor. Ben Barbar'ı yani Diablo sezon 8'e kadar full oynadık ve Barbar'ı bir defa oynamışımdır. O da sezon 3 müydü? Sezon 4 müydü neydi? Hatırlamıyorum yani o kadar şey eski. Şimdi gelelim Sorcerer'a. Sorcerer'da adam burada Pit 120 yapıyor ve Balighting build'ini yapmış. Şimdi bu build güçlü. Ekstradan Lightning Spear da var. Arada böyle dolaşıyor. Ama tamamen ona yönelmemiş. Şimdi bu build de güçlü. Pit 120 yapıyor. Pit 120 az değil bu arada. Yani bu build'i yapabilirsiniz. Ekstradan büyücü de şey var arkadaşlar. Burada. Buz parçaları build'i yani Ice Shard build'i yapabilirsiniz. Ice Shard build'i gerçekten çok güçlü bir build olacağını düşünüyorum. Ve yeni bir unik özel itemi var Ice Shard için. O da şu. Ve ekstradan
Aspect vesaire onlar da var. Gerçekten Ice Shard build'i güçlü olacak. Zaten ben de PTR'da Ice Shard build'i yapmıştım. Gerçekten güçlüydü. Büyücü için ekstradan şöyle bir şey daha var. Dediğim gibi araştırdım sizler için. Burada bir tane yayıncı YouTuber artık ne derseniz. Burada yeni boss gücüyle beraber, yeni aspektlerle beraber Lightning Spear'ın da gerçekten güzel damage'ler, güzel hasarlar vereceğini söylüyor. Burada zaten damage'lerini de yazmış. Lightning Spear build'i de sezon 8'de görebiliriz. Bununla bilgisini vereyim sizlere. Şimdi devam edelim. Bu ne? Ha, Splitborn. Arkadaşlar Splitborn'da bildiğiniz üzere ilk çıktığı zamanlar Cool Volley build'i gerçekten mükemmel bir build'ti. Pit 150'yi 2 dakikada 3 dakikada dönen build'ler vardı. Şimdi sezon 8'de de aynı şekilde Cool Volley build'i yapabilirsiniz. Adam Pit 100'ü burada dönüyor Cool Volley build ile. Cool Volley build'ini de tekrardan sezon 8'de yapabilirsiniz. Bir de Splitborn için söyleyebileceğim şu var. Yeni bir unique itemi var. O yeni bir unique iteminde kuş tüyleri, yere kuş tüyleri düşüyor. Ona değdikçe veya topladıkça etrafınızda alev çıkıyor. Yani o build ne kadar verimli olur bilmiyorum ama pek tutacağını zannetmiyorum. O yüzden sezon 8'de de Splitborn için bir Cool Volley build'i görürüz diyorum ve devam ediyorum. Druid. Şimdi Druid'de Storm build'i yapılabilir sezon 8 için. Adam burada da zaten sezon 8 PTR'da tier 100'ü dönüyor Pit'te ve Storm build'i yapmış. Druid konusunda hiç bilgim yok. Hani bilgim var ama böyle üf şu yetenek şu şunu komboluyor diye bir şey diyemem. Çünkü Druid'i hiç oynadım. Yine sezon 3 veya 4'te oynadım. Ve şey build'i yapmıştım. Boulder build'i yapmıştım. Etrafımıza taşlar dönüyordu ya. O build'i yapmıştım. Ondan sonra hiç Druid'e girmedim açıkçası. Yani sezon 8'de de Storm build'i görebiliriz. Gördüğünüz üzere bu build'i yapabilirsiniz. Şimdi videomuz bu kadar. Karakterler bu şekilde. Gelecek boyutlar bu şekilde. Yapabilecek boyutlarımız bu şekilde. Şimdi sizlerle beraber bir S tier yapalım. Bunları indirelim. Şimdi arkadaşlar burada bunu biraz yükselteyim. Ben Pit 125 ve üstü çıkabilecek karakter güncelleme notlarına baktığımda yapılacak boyutlara baktığımda bence Sorcerer ikinci olarak Barbar. Pit 125'in üstüne çıkabilecek potansiyeli olan karakterler, boyutlar Barbarlar, Sorcerer'dır. Pit 100'ün üstüne çıkacak karakter Splitborn, Rogue, ondan sonra Necromancer. Bu iki karakter çıkar. Druid için dediğim gibi hani pek bilgim yok yetenekleri vesaire konusunda. Ama hani Druid de Pit 100'ün üstüne çıkar diye düşünüyorum. Yani bence S tier üstte en yüksekte bence büyücüyle barbar okey. Hani rahatça farm yapabileceğiniz, rahatça map dönebileceğiniz karakterler o ikisi. Diğerleri de zaten altta. Hani şey soracak olursanız abi ben kesinlikle bir karakter açmam lazım ve kafam çok karışık diyorsanız bence Sorcerer açmalısınız. Hani Sorcerer bu sezonun karakteri olacak diye düşünüyorum. Videomuz bu kadardı. Ekstra söylenecek bir şey yok. Yani videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir de sizin düşünce ve yorumlarınızı bekliyorum. İşte bence sezon 8'de şu build daha güçlü olabilir veya sezon 8'de şu karakter bence Pit 125 üstünü döner veya daha güçlü olur diye düşünce ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.